This is about the report of the European Parliament. The European Parliament start the drafting of the parliamentary report on Turkey, like in any other candidate country, after the delivering of the report of the Commission that happened in last October, and we decided to start our fact-finding mission in Ankara to deal with the political stakeholders, political parties, and then later, January or February, to go to Istanbul, more devoted to civil society. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili hazırlayacağı rapor için bu ziyareti düzenledik. Bütün aday ülkeler için olduğu gibi Avrupa Parlamentosu geçen Ekim ayında çıkan komisyon raporundan sonra Türkiye ile ilgili raporunu hazırlamaya başladı. Ve biz de Ankara'da bu rapor için görüşmelerde bulunduk. Siyasi partilerle ağırlıklı olarak Ocak-Şubat aylarında da İstanbul'da bir misyon düzenlemeyi düşünüyoruz. At that very moment, we don't know if we are having delivering the report because our customary rules in the Parliament is that we stop working in the report if the elections are called. And the elections are called. This is the usual behavior of the Parliament. Then, if the elections are announced or called, we are suspending the work. But in the meantime, we have to continue our work. Şimdi raporu da tam olarak ne zaman nasıl tamamlayacağız bilmiyoruz. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nun alışılmış kuralları gereği seçim olması durumunda rapora ara veriyoruz. Yani raporu askıya alıyoruz hazırlanmasını, ama biz bu arada çalışmalarımıza devam ediyoruz. My interlocutors in this very packet 2 days have been the Deputy Foreign Affairs, Mr. Kaymakçı. Bu iki çok yoğun günde görüştüğüm kişiler şöyle: Faruk Kaymakçı, Dışişleri Bakan Yardımcısı. A meeting with civil society representation. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldim. I met Mrs. Aksener. Sayın Akşener'le görüştüm. Mr. Davutoglu, Mr. Babacan. Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'la görüştüm. Mr. Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu. The two co-chairs of the HDP, Sancar and Felekna Uça. Ve HDP'nin iki eş başkanı ile birlikte bir araya geldim. Yeah. And Mr. Kurtulmuş from AKP. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, AK Parti'den Sayın Kurtulmuş'la görüştüm. I had also very interesting tete-a-tete with Mr. Soylu, with Minister Soylu. Aynı zamanda Sayın Soylu'yla, Bakan Soylu'yla da ilginç bir baş başa görüşme yaptık. We had no the opportunity to talk with Mr. Kalin. He was prepared, but Mr. Kalin is with the president in Doha. Sayın Kalın'la da görüşecektik ama bu görüşme gerçekleşemedi çünkü Sayın Kalın Cumhurbaşkanı ile birlikte Doha'da. We met also some journalists and columnists, and we are having a last session with some think tanks, and this has been the profile of my interlocutors. Bazı gazetecilerle, köşe yazarlarıyla ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldim. Yani görüştüğüm, ziyaret ettiğim kişilerin profili bu şekilde özetlenebilir. Sorry, I forgot to mention the Vice President of the Constitutional Court, Judge Gotchan. Bir kişiyi unuttum, Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısıyla da görüştüm. My work here is related to the accession process. Turkey is formally a candidate country, even if the accession process is frozen, as you know. And being about the accession process, at the core of the accession process is the democratic conditionality. That means the issues regarding human rights, democracy, and rule of law. Please. Burada bulunmamın sebebi özellikle katılım süreciyle ilgili çalışmalar yapmak. Biliyorsunuz Türkiye her ne kadar katılım süreci dondurulmuş olsa da resmi anlamda aday ülke ve katılım sürecinin tam merkezinde, kalbinde de biliyorsunuz demokratik koşullar, yani demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konuları bulunuyor. And I would like to convey some insight or some remarks before giving you the floor for questions regarding this ambit. We have been very vocal, and we have recognized from the European Union the role of Turkey
in delivering the grain deal, in the exchange of prisoners, and creating political conditions to try to overcome the conflict and having the being interlocutor of both parts on the war of aggression between Russia and Ukraine. Sözlerim, yani size sözü vermeden, soruları almadan önce bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin rolü konusunda her zaman Türkiye'nin rolünü tanıdık ve bunu dile getirdik. Özellikle tahıl koridoru anlaşması ile ilgili olarak, bunun yanı sıra bu çatışmanın, bu sorunun aşılması için siyasi anlamda rol oynaması ve iki taraf arasında bir anlamda arabuluculuk rolünün oynaması konusunda bunları her zaman dile getirdik. But whatever is the role, the geopolitical role of Turkey, this has nothing to do with the accession process and the situation of human rights and the rule of law. Why I say that? Because sometimes there is a rationale in the public opinion in Turkey saying, because our activity is useful for you, because we are playing a role, it's better that you turn a blind eye on human rights and rule of law. This is not to happen. Şimdi Türkiye'nin bu anlamda oynadığı siyasi rolle katılım sürecinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün bir ilgisi yok. Yani bunlar birbiriyle ilgili değil. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kamuoyunda genel olarak şöyle bir anlayış var. Bizim yaptıklarımız, çalışmalarımız sizin için iyi, faydalı oluyor. Dolayısıyla insan hakları konularına göz kapamak olabilir gibi bir anlayış var. Because joining the European Union is joining a model of society. Çünkü Avrupa Birliği'ne katılmak demek bir toplum modeline katılmak demek. Even if the Turkish authorities has criticized openly the aggression of Russia or the recognition of the Donetsk and Lugansk Republic, the question is, what is the model of society that AKP is offering to Turkey? Is more close to, I don't know, Netherlands, or is it more close to Russia? This is the question. When I have to assess what are the deliveries of Turkey regarding the accession process, at the core of this assessment is the situation of human rights and rule of law. And luckily what we see is that sometimes the model of society offered by AKP is close to this impression of one single man ruling, no check and balances, complete disrespect of human rights and rule of law and liberties. Şimdi Türkiye'deki yetkililer çok açık bir şekilde Rusya'nın bu saldırısını eleştirdiler ya da Donetsk'in, Lugansk'ın tanınmasını eleştirdiler, ama böyle bir eleştiri olmasına rağmen acaba AK Parti'nin sunduğu toplum modeli Hollanda toplumuna mı daha yakın ya da Rusya toplumuna mı daha yakın? Bu soruyu cevabını size bırakıyorum, ama sorulması gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim işim katılım sürecinde Türkiye ne yapıyor buna bakmak. Özellikle insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda, ve AK Parti'nin ortaya koyduğu toplum modeli ise daha çok tek kişinin sözünün geçtiği, kuvvetler ayrılığının olmadığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygı gösterilmeyen bir toplum modeli gibi görünüyor. Every of my interlocutors, including Vice Minister Kaymakçı and Mr. Kurtulmuş, they insisted that the direction of Turkey is going towards the European Union ambit or values or set of principles. This has been repeated by any of my interlocutors, being in the government, being in the AKP or being in the opposition. Bugün görüştüğüm muhataplarımın hepsi, Bakan Yardımcısı Sayın Kaymakçı ve Sayın Kurtulmuş da dahil olmak üzere, Türkiye'nin yönünün hep Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin ilkeleri, değerleri açısından Avrupa Birliği yönünde olduğunu söyledi. Yani hem hükümet hem AK Parti içerisinden hem de muhalefetten görüştüğüm herkes bunu söyledi. And knowing that Turkey is playing a very prominent role in the international arena in general, and even before the war, I would like to underline that Turkey can't preserve an enormous room for conducting their own foreign policy, being a candidate country.
Can you repeat the last part? Yeah, Turkey has a large room to conduct their own foreign policy being a candidate country. Şimdi bu savaştan önce de Türkiye'nin uluslararası alanda oynadığı önemli rolü düşünecek olursa tabii ki Türkiye'nin kendi dış politikasını aday ülke olarak uygulamak için imkanı var. This is to underline that there is no a big or a great limitation of possibilities of Turkey conducting their own foreign policy just for the fact of being candidate. Of course, being candidate is to approach the values, the standard, the policies of the European Union. But even being member of the European Union, you all know that the position of France in foreign policy could be different from other countries. That means to have your own foreign policy is not in any way an impediment or a problem to be a candidate and even to be a member of the European Union. Bunun özellikle altını çizdim çünkü bir aday ülke olarak Türkiye'nin kendi dış politikasını uygulamasına getirilmiş herhangi bir sınırlama yok. Tabii ki aday ülkelerin Avrupa Birliği politikalarına, değerlerine yaklaşması beklenir. Ama mesela Fransa örneğinden de gördüğümüz üzere üye bile olsanız farklı bir dış politikanız olabilir. Yani kendi dış politikanızı aday üyede olsanız, üye ülkede olsanız uygulayabilirsiniz. What limits we consider that it's let's say the normal behavior of a candidate country to refrain from some aggressive statements and to conduct your foreign policy by diplomatic means. This is our mindset to conduct any foreign policy. Ama bir ülkenin dış politikasını uygularken düşünülebilecek sınırlar nelerdir bizim açımızdan? Her normal ülke, yani normal aday ya da üye ülkeden beklendiği üzere öncelikle agresif açıklamalardan kaçınmak ve diplomatik yollardan dış politikayı uygulamak. But behaving in this very wide framework, there is no any kind of problem to have candidates country having different foreign policies. Yani bu geniş çerçeve içerisinde hareket etmeleri durumunda aday ülkelerin kendi dış politikalarını uygulamalarında herhangi bir sorun yok. And I would like to enter in what I consider a kind of false dilemma, in which sometimes the Turkish public opinion is confronted. It's like you, let's say the public opinion, the citizens of Turkey has to choose between being an important country or being a democracy. And we don't know what is this about. Nobody questioned that you can be a powerful country, a regional actor, and to have a mature democracy. Because sometimes if you want to be a mature, a powerful country, a regional actor, you have to renounce to the democracy. That's never be a question in the United States, in the United Kingdom, in Germany. And for that reason, it's good that every citizen in Turkey could be an important country from the geopolitical point of view and be a mature, liberal, deep democracy. Bir de böyle hatalı bir ikilem ya da yanlış bir ikilem diyebileceğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sanki Türk kamuoyunda bu çok varmış gibi. Yani Türkiye'de kamuoyu ya da vatandaşlar sanki önemli, güçlü bir ülke olmakla demokratik bir ülke olmak arasında bir seçim yapmak zorundaymış gibi görünüyor. Yani bu nedir tam olarak anlayamıyoruz ama hem güçlü bir ülke hem olgun bir demokrasi, demokratik ülke olunabilir. Yani sanki güçlü bir ülke olabilmek için demokrasiden vazgeçmek gerekmiş gibi bir durum söz konusu ama bakın Almanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Birleşik Krallığa yani jeopolitik açıdan hem güçlü bir ülke olabilirsiniz hem de olgun, derin bir demokrasiye sahip bir ülke olmak mümkün aynı anda. From the point of view of human rights and rule of law, we are very concerned because there is no progress, there is a lack of progress. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından ise oldukça endişeliyiz. Bu anlamda bir ilerleme yok hiç. Lately, we only received bad news from this point of view. Bu iki konuda son zamanlarda hep kötü haberler alıyoruz. With a kind of pattern in which having this environment in the media overwhelming pro-gov, the media is creating the mindset to trigger other actions
and to even necessary to change completely your mind. Did you check what were the position of your prominent columnist about Egypt a couple of months ago? And what is the mindset now about Egypt? Overnight, the whole narrative changed because the President Erdogan shake hands with President Sisi. And this is a situation in which the information that the citizens receive always have a kind of suspect of being close to any political agenda, and this is not good for the development of a real and mature democracy. Şimdi sanki şöyle bir patern varmış gibi görünüyor. Özellikle medyanın içinde bulunduğu ortam açısından bakıldığında mesela çok önde gelen köşe yazarlarından birisine birkaç ay önce Mısır için ne yazdığını, ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Şimdi ne diyor? Mentalite tamamen değişmiş oluyor. Bir gecede her şey değişiyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı işte Sisi ile el sıkışmış oluyor. Bu durumda da vatandaşlar aldıkları bilgiden yani hep şüpheleniyorlar. Siyasi bir gündem mi var acaba diye. Böyle bir durum gerçekten olgun bir demokrasiye ulaşılmasında engel teşkil ediyor. In this environment of media, we have a set of laws that are very worrying: the disinformation law, the social media law, the scope of terrorism in the legal framework, always using to try to crush any kind of criticism. Many laws that are very, very worrying, but not only the law, the actions. I saw a video of a police officer slapping a politician. I do really hope a reaction of the state, in the same way that the state reacted on many other issues, in my view, less grave than this. Şimdi böyle bir medya ortamı da baktığımızda mesela birçok yasa da geçiyor. Sansür yasası, yani dezenformasyon yasası, özür dilerim onu ben söyleyeyim. Dezenformasyon yasası bunlardan bir tanesi. Bir de terörizm konusu. Sanki her tür eleştiriyi bastırmak için bu dile getiriliyor gibi görünüyor. Birçok başka kanun da var ama sadece kanunlardan ibaret değil, aynı zamanda eylemler de sıkıntılı. Mesela ben bir politikacıya tokat atan bir polis memuruna ait bir video izledim. The massive presence of police in some public gatherings, the massive detentions of people just trying to deliver a speech or to gather to protest to anything, and especially the horrible state of the judiciary in Turkey. You never know what could happen in your court. The change of a judge in İmamoğlu's case. The situation of lawyers having to hear behind the door what's happening to their defendants in a case recently related to NGO. This is the most worrying issue that you have to tackle, and this is not about the legal framework. It's about the practice of some judgments. To change a judge in the middle of a trial never could be considered in any way the minimum standard of a democratic state. The AKP committed to change the law. I don't remember in the first or in the second judiciary reform package has not been done. And this situation has driven for the situation of Mr. İmamoğlu, that everybody knows, has not only personal consequences, but political consequences. Şimdi herhangi bir toplantı durumunda çok fazla sayıda polisin orada olduğunu görüyoruz. Çok fazla sayıda gözaltı gerçekleştiriliyor. Herhangi bir şekilde bir açıklama yapmak, konuşma yapmak ya da protesto yapmak için orada bulunan insanların gözaltına alındığını görüyoruz. Bu arada yargının içinde bulunduğu durum korkunç. Hiçbir zaman yani davanızda ne olacağını, mahkemede ne olacağını bilemiyorsunuz. Mesela İmamoğlu davasında hakimin değiştirilmesi gibi. Avukatlar da zor durumda. Mesela bir sivil toplum örgütünden birini savunan avukatın durumunda olduğu gibi, yani kapalı kapılar ardında ne oluyor acaba diyorlar. Yani bütün bunlar
gerçekten çok endişe verici konular ve sadece hukuki çerçeve kanunlar değil, aynı zamanda uygulama, yani kararların uygulanması da endişe verici. Yani bir davanın tam ortasında hakimin değiştirilmesi hiçbir şekilde herhangi bir minimum demokrasi standardına uygun değildir. AK Parti aynı zamanda birinci ya da ikinci yargı reformu, tam emin değilim, bunlardan birinde taahhüt ettiği kanun değişikliğini de gerçekleştirmedi. İmamoğlu davasında alınan kararın sadece kişisel bir takım sonuçları olması değil, aynı zamanda siyasi bir takım sonuçları da var. And after these steps, that means information, environment, laws, actions, detentions, trials, is the situation of prisons. And in a double sense, the situation in prison in which there are many with very poor health conditions to be in jail, and other people who has been taken as a kind of hostages, political hostages, to be used in the future. There are the cases inexplicable of Kavala and Demirtas after the court sentences of the European Court for Human Rights. It could be the case pending on the cases of Çavuşoğlu or others. And now İmamoğlu has become a kind of hostage of the political system. It's like a card ready to be used in the coming months for political purposes. Şimdi bu bilgilendirme, bilgi ortamından bahsettim. Daha sonrası kanun, işte yapılanlar, gözaltılar, mahkemeler, davalar. Bunun arkasından da cezaevlerindeki durum. Bundan bahsetmek gerekir. Sağlığı oldukça kötü olan birçok insan cezaevinde, aynı zamanda siyasi rehine olarak tanımlayabileceğimiz başka insanlar da cezaevinde. Kavala ve Demirtaş gibi gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından sonra şu anda içinde bulundukları durum açıklanamaz bir şey. Ve Kaftancıoğlu aynı şekilde de İmamoğlu davası da, sanki İmamoğlu da bir nevi siyasi rehine gibi düşünülebilir. Yani önümüzdeki dönemde sanki bu davalar böyle bir kart gibi kullanılacak. I finish. We are ready to re-engage with Turkey. We want really to re-engage with Turkey. But the accession process is not going to endure 2 or 3 more years in this situation. If there are no dramatic changes, whatever is the result of the elections, I'm not talking about who is going to win, this is not my issue. Whatever is the result of the elections, we need really dramatic changes to really come back to a trusted relation with Turkey. But we are open to receive good news from this area of human rights and rule of law. And now I'm ready to answer your questions. Şimdi şöyle bitireceğim. Biz yine de Türkiye ile ilişkileri tekrar hız kazandırmak, Türkiye ile tekrar angaje olmak için hazırız. Bunu da istiyoruz. Ancak şunu da söylemek gerekiyor ki eğer büyük değişiklikler yapılmazsa katılım sürecinin de 1-2-3 yıl daha bu şekilde devam etmesi mümkün olmayacak. Ve bunu seçim sonuçlarından bağımsız olarak söylüyorum, büyük değişiklikler yapılması gerekirken derken, çünkü yani seçim sonucunda kim kazanırsa kazansın, yine de Avrupa Birliği Türkiye arasında güvene dayalı ilişkilerin tekrar kurulabilmesi için büyük değişiklikler yapılması gerekiyor. Biz de bu tür güzel haberleri almaya açığız, özellikle insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında. Soruları artık alacağız. Yes, of course. Soruları sormadan önce çalıştığınız kurumu isminizi ve soyadınızı söylerseniz sevinirim. Önce içeride başlayalım. Ecem Toplar, Bengü Türk Televizyonu. Bengü Türk. From Bengü Türk TV. Efendim, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığınız You görüşmeyi had ilginç a olarak tete-a-tete meeting with Minister Soylu and you said that it was an interesting meeting. Why did you call it an interesting meeting? And do you have any plans to have a meeting with Mr. İmamoğlu, or have you already met with him? About İmamoğlu, I didn't meet İmamoğlu in this occasion. I've only been in Ankara. I met Mayor İmamoğlu some months ago
in Istanbul. Concerning my tete-a-tete with Minister Soylu, I had a very good meeting some years, maybe a year ago. And listen, I'm coming from Spain. Spain has suffered terrorism. For me, it's probably easier to understand what is the mood of Turkey as a nation and the Turkish authorities having to deal with terrorism issues. And we have dealing about this question of the legitimate concerns of Turkey on security and terrorism. And of course, I'm not the disclosure the content of the visit, but has to deal with. We need to encounter a common approach, Europe and Turkey, regarding security issues and regarding the legitimate concerns of Turkey related to terrorist activities. Şimdi İmamoğlu sorunuzla başlayayım. Kendisiyle görüşmedim çünkü sadece Ankara'daydım ama Başkan İmamoğlu'nu birkaç ay önce İstanbul'da görüşmüştüm. Bu baş başa yaptığımız İçişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmede oldukça iyi bir görüşmeydi. Bir yıl önce de bir araya gelmiştik. Ben İspanyolum, dolayısıyla Türkiye'nin terörizm sebebiyle yaşadıkları, karşı karşıya kaldıkları sorunları benim anlamam daha kolay oluyordu. Yani özellikle Türkiye'nin ve Türk yetkililerin terörle mücadelede içinde bulundukları duygusal durumu, modu anlamam belki daha kolay oluyordur. Tabii ki Türkiye'nin güvenlik ve terörizmle ilgili meşru endişeleri var. Ben yaptığımız görüşmenin içeriğini tabii ki burada ifşa etmeyeceğim ama Avrupa Birliği ve Türkiye'nin güvenlik ve Türkiye'nin terörle ilişkili meşru endişeleri konusunda ortak bir yaklaşımın olması gerek. This is Melis Yıldırım from Ankara News Agency. During your visit, was the decision regarding Ekrem İmamoğlu was on your agenda? So can you just share some details? Well, that happened just days before. This is a very worrying development. In my interlocutors, there is a kind of hope that the higher courts could in some way mend the situation, but this is very worrying because you know the allegations of having depicted the members of the electoral committee as fools or that they did foolish things. This is our normal day in Europe. This is our normal day in democracy. This is the minor thing you could expect in a debate. Of course, you could depict the issue. They could use always a different expression, but that kind of things, what you call crime, is the national sport in our democracies. The Turkish citizens living in Germany, they could speak that way freely, with any kind of legal consequences. But this is to be a democracy. In a democracy, always the limitation of the freedom of speech has to be in the most grave case to be limited. And of course, when this criticism is addressed to a public official, there are even more room. The rationale of the judges in our countries is, if you are addressing a politician, you could say more things, more grave, more aggressive than if you address a private citizen. This is our rationale. For that reason, the situation of Mayor Imamoglu is very worrying, because it happened in a pre-electoral environment. It's inevitably, whatever is the reasoning of the judges, the decision has been read as related with the election. Any of your media, any of your outlets has related this situation with a pre-electoral environment, and for that reason is good. If after this case the HDP is closed, do you really think any international observation mission could come to Turkey and say this has been a fair election after these cases? I don't know. I convey the message to some responsibles. Are you aware the devastating damage these cases are producing in the international image of Turkey? To have a good image is an asset in politics.
we know very well in Europe. And these cases are resulting in a devastating image for Turkey internationally. And you are not mending these kind of things with military means. You are not mending this image, producing excellent military products. This is about trust, this is about democracy, and this is very damaging for the international image of Turkey. Başka sorusu olan Bir var mı? dakika, çevireyim mi? Evet. Yani şimdi biz İmamoğlu ile ilgili durumun oldukça endişe verici bir gelişme olduğunu düşünüyoruz ama bu ziyaretten birkaç gün önce olmuştu. Dolayısıyla soru hani buradaki toplantı görüşmeye gündeminizde var mıydı bu konu idi. Birkaç gün önce oldu ve oldukça endişe verici bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. Şimdi genellikle görüştüğüm muhataplarım bir üst mahkemeden bir üst mahkemenin bu durumu düzelteceğini umduklarını söylediler ama yine de endişe verici çünkü mesela Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak demiş olması yani böyle bir şey her gün oluyor Avrupa'da. Normal bir gün bizim için Avrupa'da politikacılar açısından demokrasilerde ya da yani çok basit bir şey bu. Suç teşkil edebilecek şeyler suç teşkil edebilecek bir şey değil. Tabii ki başka bir ifade kullanmayı da tercih edebildi ama aslında basit bir şey söylüyor. Mesela Almanya'da yaşayan Türkler bu şekilde istedikleri gibi konuşabilirler ve hiçbir hukuki sonucu da olmaz bunun. Demokrasilerde ifade özgürlüğünün olması ve sadece gerçekten çok ağır ciddi durumlarda bunun sınırlanması gerekiyor. Hatta kamu görevlilerine yönelik söylediklerinizle ifade özgürlüğü açısından çok daha geniş bir alana sahipsiniz. Örneğin İspanya'da hakimler yorumlarken bunu eğer bir politikacıya bir şey söylenmişse o daha agresif, daha ciddi bir şey olabiliyor. Onlara yönelik ifade özgürlüğü sınırları onlara yönelik söylenen şeylerde daha da geniş. Bir de tabii bunun tam seçim öncesi bir ortamda olması da başka bir konu. Yani gerekçesi ne olursa olsun yine de herkes, medya dahil bu mahkeme kararını seçimle ilişkilendirdi. Eğer dava görüldükten sonra HDP'ye yönelik kapatma davası görüldükten sonra HDP'nin kapatılmasına da karar verilirse acaba herhangi bir uluslararası bağımsız gözlemci heyeti misyonu Türkiye'ye gelip bu seçimlerin adil yapılabildiğini söyleyebilir mi sizce? Bu davalardan sonra. Aynı zamanda şunun da farkında olmak gerek, bu tür davalar, bu tür kararlar Türkiye'nin uluslararası imajına da zarar veriyor. Öyle değil mi? En büyük zararı Türkiye'nin imajına veriyor. Hepimiz biliriz politikada iyi bir imaj gerçekten önemli bir şeydir ve bu davalar Türkiye'nin imajına zarar veriyor ve imajı düzeltmek için herhangi bir askeri yöntem kullanmak mümkün değil. Ya da çok muhteşem askeri ürünler üreterek de bu imajı düzeltemiyorsunuz. Ancak güven ve demokrasiyle bu imaj düzelebiliyor. Betül Usta, Sabah gazetesi. Betül Usta from Sabah newspaper. Diyaloğa vurgu yaptığınız sorunların çözümünde In solving the problems, you emphasized dialogue. Konferansı önerisi var hala hazırda. Ne konferansı dediniz? Doğu Akdeniz Mediterranean. The President Erdogan has proposed an Eastern Mediterranean Bir conference. yıldan uzun süredir Avrupa Birliği buna olumlu ya da olumsuz bir cevap European vermedi Union has bu not öneriye. responded to this proposal yet for maybe more than a year. The European Union? European Union. Bu Doğu Akdeniz Konferansı önerisine bakış açısını So, soracağım. he proposed to organize an Eastern Mediterranean conference. So, what do you think about this İkinci olarak da conference? şunu And sormak secondly, istiyorum. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığını iddia ediyor. you said that Turkey is not implementing the decisions of the European Court Türkiye of bir Human Avrupa Birliği Rights. üyesi olmamasına rağmen bunu söylediniz ama birçok Avrupa Birliği But we know that ülkenin de many EU member uygulamadığını biliyoruz states are Avrupa not İnsan Hakları implementing the Mahkemesi European kararlarını. Court's decisions. Başında da Yunanistan geliyor bildiğim And kadarıyla. as far as I know, Onlara Greece is ilişkin bir one uyarı of them. mekanizması var Do mı you Avrupa have Birliği any için? Bunu warning merak ediyorum. mechanism for Yani, those member states who Batı do Trakya not Türkleriyle alakalı implement olarak geçtiğimiz European Court's yıllarda bir Avrupa decisions? İnsan Hakları For instance, Mahkemesi kararı European verildi Court ve of bunun Decision had a uygulanmadığını da judgment about the Turks living in
Thrace in Greece, and Yeah. we know that Greece has not implemented that decision. So do you warn these countries? Do you have such a mechanism? Yeah, about the conference, I think I said we bet for the diplomatic means, but sometimes to organize a conference has a lot to do with who is occupying what seat and in what capacity. And in this idea of the conference, that is good in principle, could have been problems in being implemented from that point of view. But I appreciate it a lot, and I think it's a good policy to try to mend the relation with the neighbors. I think it's good what is happening with Egypt. It's good what's happening with Armenia. It's good to try to create new grounds with Israel. This is good. This is the thing that we consider as useful to develop your diplomatic means to try to appease and to have a more stable neighborhood. Concerning the European Court of Human Rights, every country member of the Council of Europe is in the same position. And as you say, there are countries with some reluctances implementing some decision, and every country could be put under the infringement procedure when these reluctances reach some level or some grade of reluctances. If I'm not well informed, this is not the European Union, this is the Council of Europe, but I know what happened there. Only before the case of the Mirtas, only in one case, the infringement procedures went to the reach of threatening the position of a country in the Council of Europe. It was Azerbaijan. Azerbaijan finally implemented the decision. And the other two in this level of, let's say, resistance are Kabbalah and the Mirtas. Whatever the other members do, this is not an alibi for not to do what is due for another member. This can be an excuse in any way. You have to implement because you are a member of the Council of Europe. You apply. Not only you apply, historically, Turkey was one of the countries more devoted to give more powers to the European Court for Human Rights. This is coming from history. And now Turkey has been part of these procedures. And I attended one hearing, and there was an excellent lawyer defending Turkey state, Turkey as a state. And Turkey has been part, and Turkey finally has lost the case. You have to simply to bend. You struggle for your rights, you defend your position, and finally in a court you have been defeated or you lost your case. In other cases you won, but you can't simply dismiss the European Court of Human Rights ruling that is a high standard of the defending the human rights and rule of law. And this is the things we expect from Turkey. Even if the authorities in Turkey could consider that this person is dangerous or in any way, you have the perfect alibi to do what you have to do. I don't like this person in the street. I don't like this person out of the jail, but I have been ordered to do. And I'm a serious state and I'm complying to my obligations. Şimdi konferansla başlayacak olursam tabii ki diplomatik yolların savunulması, ben de daha önce söylemiştim, biz de her zaman diplomatik yollarla sorunların çözümünden yanayız. Bu güzel. Ama bir konferans düzenlenmesi durumunda işte kim, hangi yetkiyle, nerede olacak, nerede oturacak, bu gibi şeyler işin içerisine giriyor. Bu zor oluyor. Ama tabii ki bu tür öneriler, bu konferansın düzenlenmesi özellikle komşularla ilişkilerin düzeltilmesi açısından da iyi bir politika. Mesela Türkiye'nin Mısır, Ermenistan, İsrail'le ilgili yaptıkları ve gelişmeler gerçekten oldukça iyi. Yani istikrarın, barışçıl ve istikrarlı ilişkilerin olması, özellikle komşularla ve bunların diplomatik yollarla geliştirilmesi çok güzel. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına gelecek olursak, biliyorsunuz Avrupa Konseyi'ne üye olan her ülke aynı kurallara tabi ve aynı durumda. Ve evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamakta isteksizlik gösteren bazı ülkeler var.
Ama bununla ilgili olarak da bir ihlal prosedürü var. Yani belli bir aşamaya geldiği zaman ülkelerin bu ihlal prosedürüne tabi olması söz konusu. Bu arada Avrupa Birliği'ni sorduğunuzda Avrupa Birliği'nden bahsetmiyorum ben. Bu Avrupa Konseyi. Ve biliyoruz ki Demirtaş davasından önce bu ihlal prosedürüne tabi olan bir davadan dolayı tabi olan tek bir ülke var. O da Azerbaycan ve Azerbaycan'dan sonrasında Avrupa İnsan Hakları Kararı Mahkemesi'nin kararını uyguladı. Ama Kavala ve Demirtaş kararlarıyla ilgili olarak direnç görüyoruz. Bu arada bir de diğer Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ne yaptı, ne yapmadı aslında bir başka üyenin bu kararları uygulaması ya da uygulamaması açısından bir mazeret olarak görülemez. Mesela geçmişe baktığımızda tarihi Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hatta daha fazla yetki verilmesi yönünde de istekte bulunmuş ülkelerden biridir. Dolayısıyla mesela Türkiye'de davalara konu oluyor. Ben bir tane duruşmaya katılmıştım. Hatta gerçekten Türkiye'yi savunan muhteşem bir avukat vardı. Türkiye sonunda bu davayı kaybetti ama işte ülkeler kendilerini savunurlar, kaybederler. Bazı davalarda kazanırlar. Ama Avrupa İnsan Hakları kararlarını tamamen göz ardı etmek söz konusu olmamalı. Yani bizim de beklediğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yönelik saygı Türkiye'den bu şekilde. Yani aslında kararın uygulanması şu açıdan çok daha iyi bile olabilir. Yani diyelim kararın çıktığı kişi çok tehlikeli birisi ya da siz hiç hoşlanmıyorsunuz, sokakta da görseniz hoşlanmıyorsunuz, cezaevinden çıkmasını da istemiyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen Avrupa İnsan Hakları kararına uyuyorum demokratik bir ülke olarak, Avrupa Konseyi üyesi ülke olarak. Bunu göstermek açısından da iyi kararların uygulanması. Televizyona bu sabah Türk televizyonu. If you take foreign diplomacy into consideration, Turkey as the region have many conflicts, like the conflicts with Greece, considering of the agency or the East Med, also the Karabakh issue. I can count more, but I just want to ask EU or European Commission or European Parliament sees in an equal perspective between Turkey and others. Do you believe EU is equal with Turkey and in any other country? I'm not sure of being understood well your question. I mean, if you look into the foreign diplomacy, like Turkey have many issues with the Greece, especially the putting some guns and soldiers into the island in the agency, or also the Cyprus issue, the island of Cyprus. Do you consider EU is looking equally between Turkey and Yunanistan, or Turkey or other countries? Do you believe EU is equal in the foreign diplomacy of Turkey? Listen, we all had in the past, or we all have border problems with the neighbors. The question is not to have problems, because this is the normal thing when you have to deal with neighbors and there are some disagreement. The question is the means you use to solve the issue. Okay? And I think it's very dangerous to use hard power or military means to say. Our ways are always diplomacy. You had, not so many years ago, good relations with Greece. And you have these common government meetings. And you have a lot of deals signed with Greece. The question is to come back to this more trusted environment, even if you have differences. The question is, what means are you able, are you ready to use to solve the issue? In our way, it has to be diplomatic means, not others. And you did know so many years ago. And the island was the same islands. And probably having election at the same time is not the best moment to do, but elections are passing by in some months. You have to encounter the way to come back to this more trusted relation with Greece. We had problems in the past with Portugal. We have a history of conflicts in borders in Europe, but the question is not to make disappear the problem,
but to commit it that the way to solve the problems are diplomatic means. Şimdi birçok ülkenin sınır sorunları var. Yani bu sorunun olmaması zaten garip olurdu. Burada sorunun varlığı değil, önemli olan bu sorunu çözmek için ne tür yollar, yöntemler kullandığınız. Yani askeri güç kullanmak bunun için mesela çok ciddi bir adım. Dolayısıyla biz her zaman diplomasiden yanayız. Mesela çok da eski değil, birkaç yıl önce Yunanistan ile gerçekten çok iyi ilişkileri vardı Türkiye'nin. Hükümetler bir araya geliyordu, birçok anlaşma imzalanmıştı. Görüş farklılıklarına aradaki farklı düşüncelere rağmen tekrar bu ilişki düzeyine geri dönmek gerek ama hangi yöntemlerle, hangi yollarla diye sorulursa bu diplomatik yollarla olmalı. Yani güvene dayalı ilişkilerin tekrar Yunanistan'la kurulması gerekiyor. Mesela bizim de Portekiz'le ilgili sorunlarımız oldu. Avrupa'da birçok ülkenin sınır sorunu oldu. Burada yapılması gereken bu sorunların yok edilmesi değil, diplomatik yollarla çözülmesidir.